Evet arkadaşlar, bugün yine bir koşturma içerisindeyim. Şu anda Kadıköy Söğütlüçeşme. Koşturmaya devam. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Tripodum yok. Telefonla çekiyorum bu arada. Dedim kastım şöyle güzel bir video çekeyim. Kartal'daydım. Kartal'dan çıktım. Şimdi Söğütlüçeşme'ye geldim. Burası kapalı. Hadi bakalım. Evet. Şimdi gidiyorum karşıya. Metrobüse bineceğim arkadaşlar. Toplu ulaşım kullanıyorum. Her zaman hayatımın en büyük ulaşım aracı benim metrobüs arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor, hocam niye araba kullanmıyorsun diyenler var. Manyak mıyım ben? Kafayı mı yedim? Bu İstanbul trafiğinde, bu kadar hayatın stresi içerisinde, bu kadar öğrencilerle boğuşurken, öğrenci insan işiyle uğraşırken bir de yollarda ne yapacağım? Şeyle mi uğraşacağım? İnsanlarla mı didişeceğim ya? Yok öyle bir şey. Evet, metrobüse de geldim. Buraları da güzel yaptılar bu arada. Bilmiyorum, gördünüz mü siz? Haberiniz var mı ama hemen şuraya kahve dünyası, işte buna benzer, ismini şu an anmak istemediğim diğer kahve markaları, işte diğer yemek yerleri, bir ton yer açıldı arkadaşlar. Çok da güzel oldu esasında bu Söğütlüçeşme. Bayağı güzel oldu terminal. Evet, şimdi buradan geçelim. Hukuk yapacak, hukuk. Evet. Öttükten sonra şimdi tekrardan metrobüse gideceğiz. Evet, benim hemen hemen her günüm bu şekilde koşturmayla geçiyor arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Bugün idmanım akşam. Bakalım o idmanda nerede olacak? O da ayrı bir konu. Evet. Şu anda lütfen dikkat. Güvenliğiniz için peronlarda bulunan sarı çizgiyi geçmeyiniz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bana çok enteresan sorular geliyor. Sorulara da cevap vermek istiyorum ama işte hocam bu yoklukta, bu parasızlıkta ne yapacağız? Arkadaşlar cevabı görüyorsun şu anda. Bak kaç yaşındayım. Yardırmacı. Evet. Araca bindik arkadaşlar. Hava görmüş olduğunuz üzere inanılmaz sıcak. Ama güzel yani. Bunaltıcı bir sıcak yok bu kadar. Hiç olmazsa. Şu an için. Evet yani ne yapacaksın? Yapacağın şey belli. Koşturacaksın, çabalayacaksın, çalışacaksın, kendini geliştireceksin. Başka yapacağın bir şey yok esasında. Yapacağın her şey bu kadar. Sadece çabalamak. İşini icra edeceksin. Koşturacaksın, çabalayacaksın. Yani benim en büyük lüksüm işte istediğim saatte yatıyorum, istediğim saatte kalkıyorum. Zorlama yok, etme yok. Kendi işimin kendi patronuyum. En güzel tarafı bu. Ama tabii bir yerde çalışanlar için işler daha komplike, daha zor. Her şeyin bir zamanı, bir süreci var. Benim de geçmişte çalıştığım birçok salon, birçok iş yeri oldu. Ama ne kadar da yıllar oldu, lazım 18. Yani işte 25 yaşından beri kendi işimle uğraşıyorum arkadaşlar. 25 yaşından beri sırf kendi işimle uğraşıyorum. Ki ondan önce de aile işim vardı. Bir yerlerde çalışıyordum, geliyordum. Ama aile işi vardı. Aile işiyle koşturuyordum. Şimdi de süreç kendi işimizle boğuşuyoruz. Ama insanlar sürekli bir yetersizlik, sürekli bir sıkıntı içindeler. Arkadaşlar açık bir söyleyeyim size. Kurdukça, depresyon yaşadıkça, kafada işleri büyüttükçe işin içinden çıkmazlara sokarsınız. Bir yerden de başlamanız gerekir. Bana soracak olursanız. Evet.
Başlamadan olmuyor. Her şeyin bir gidişatı var. Burada da yapmanız gereken tek şey bir şeye muhakkak başlayın. Plansız hareket etmeyin teknoloji poligonuna ve işiniz yok işte. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben kalmayınca tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda Mecidiköy'deyim. Ufak birkaç işim var. Onları hallettim. Diğer işlerimi halletmeye gidiyorum. Genellikle yurt dışı gönderilerimi işte hem para olsun hem kargo olsun bu tarz şeylerimi buradaki Mecidiköy ya da Fatih'teki belli başlı yabancı kurumlardan hallediyorum arkadaşlar. Bazı yerler var yurt dışına elle teslimat yapan. Onlarla çalışıyorum. Hem nakdi hem kargosal ürünleri. Bunu da buradan böyle ifşasını yapayım. Abi tek ben değil, bütün yabancı uyruklular zaten bu şekilde çalışıyor. Kargolarını, paketlerini, bagajlarını minibüslerle, otobüslerle, elle nakliyatla karşılıyorlar ve yapıyorlar arkadaşlar. Ben de bu şekilde esasında düşük bir bölümüyle çalışıyorum. Bunun dışında ne yapıyorum işte? Online eğitimler var arkadaşlar. Online eğitimlerle ilgileniyorum. Online eğitimlerin dışında da kendi birebir öğrencilerimle Türkiye'deki hem yarışmaya hazırlık sürecinde olanlarla hem Avrupa'ya çıkmak isteyenlerle hem de bir de bunun danışmanlık noktasında benden destek alanlarla ilgileniyorum. Bütün bu koşturma içerisinde de gerçekten gün su gibi akıp geçiyor. Neredeyse haftanın nasıl bittiğini bile anlamıyorum. Çünkü sürekli aktif olarak hem hareketli olduğum için hem de koşturduğum için neredeyse hiç anlamıyorum bile sürecin nasıl geçtiğini. Onun için her zaman zaten hepinize söylediğim tavsiyem. Bir saniye şu telefonu şöyle hoppa. Şunu şöyle elime alayım. Şu telefondan da ufak bir işim var. Bir mesaja bakacağım. Evet. Elim şurada gözükmesi çok gözüküyor. Şimdi iyi. Evet. Bakalım. Şöyle yapalım. Ne kadar kalmış? Az kalmış. Az kalmış. Şöyle bakalım. Evet, neredeyse hiçbir şey kalmamış. Evet. Mesajlara baktım. Aynı zamanda WhatsApp grubum yok. Onu da söyleyeyim, soranlar oluyor bazen. WhatsApp grubum yok arkadaşlar. WhatsApp gruplarına ayıracak vaktim de yok, açık konuşmak gerekirse, eskisi gibi. Ama her gün düzenli olarak internet sitemden WhatsApp danışmanlık paketini alanlarla bir fiil ilgileniyorum. Zaten hepsi bunu biliyor. Bunun da farkındalar. Özellikle bütün hemen hemen üyelerimin hepsinin söylediği şey şu: hocam senin gibi sürekli dönüş yapan ve bizle ilgilenen hoca yok diyenler var. Tartışılır. Kime göre, neye göre tabii ki. Beklentiler çok farklı bazı insanlarda. Benim öğrencilerin beklentilerini demek ki ben karşılayabiliyorum. O da apayrı bir nokta. Şöyle diğer elimi alayım. Evet. Evet, şöyle. Ortalık her zaman gibi kalabalık ama öyle hafta başı kalabalığı yok bana soracak olursanız. Ben çünkü sürekli geldiğim için buralara oldukça hakimim. Evet arkadaşlar, böyle kastım, gelişi güzel ufak bir video yapmak istedim. Değişik olsun diye. Çok merak ediyorum, acaba izlenecek mi, izlenmeyecek mi? Böyle gün akışını merak edenler, gün akışında neler oluyor merak edenler varsa, böyle kastım olarak sohbetlerimi dinlemek isteyenler varsa yaparız, atarım. Hiç problem değil. Ama durum bunun ibaret. Sürekli yürümeli, otobüslü, Marmaraylı, metrolu süreçler arkadaşlar. Ve sonra geceleri de bilgisayar başında yardırmaca, posing çalışmaları. Bu ara ama fırsat buldukça oyun oynuyorum. O da apayrı bir konu.
Bu ara oyun oynuyorum yani. Bu güzel bir şey. Benim açımdan. Ulan konuşmaya dalıp geçmeyelim de diyeceğimiz yeri. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben işime gücüme devam. Siz de tembellik yapmayın. Yardırın. Yardırmadan olmuyor bu işler. Hadi bakalım.